Dünyanın kaderi bazen tek bir cephede değil, aynı anda 4 kıtada yazılır. 1756'da başlayan bir savaş, kralların tahtlarını, imparatorlukların sınırlarını ve modern dünyanın geleceğini geri dönülmez biçimde değiştirdi. Bugün Amerika'dan Hindistan'a uzanan küresel düzenin temelleri, işte bu unutulmuş savaşın ateşinde atıldı. 1756 yılında Avrupa'da patlak veren 7 Yıl Savaşı, ilk bakışta klasik bir hanedan ve toprak mücadelesi gibi görünse de, gerçekte insanlık tarihinin en dönüştürücü kırılmalarından birine dönüştü. Bu savaş, yalnızca Avrupa devletlerinin ordularını karşı karşıya getirmedi. Aynı zamanda okyanusları, sömürgeleri, ticaret yollarını ve hatta geleceğin devrimlerini de içine çekti. Çatışmalar Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, Karayipler'den Hindistan'a, Afrika kıyılarından Filipinlere kadar yayıldı. Bu yüzden 7 Yıl Savaşı, birçok tarihçi tarafından modern çağın ilk küresel savaşı olarak tanımlanır. Savaşın merkezinde iki ana blok vardı. Bir yanda Büyük Britanya ve Prusya, diğer yanda Fransa, Avusturya, Rusya ve zaman zaman İspanya. Bu ittifaklar, geleneksel düşmanlıkların tersine döndüğü bir diplomatik devrim sonucuydu. Yüzyıllardır Fransa'ya karşı konumlanan Avusturya, bu kez Prusya'ya karşı Fransa ile aynı safta yer aldı. Bu bile tek başına, savaşın klasik dengeleri ne ölçüde alt-üst ettiğini gösteriyordu. Avrupa cephesinde savaşın kalbi Orta Avrupa'daydı. Prusya Kralı II. Friedrich, Silezya'yı elinde tutabilmek için neredeyse tüm büyük güçlerle aynı anda savaşmak zorunda kaldı. Prusya ordusu sayıca azdı, kaynakları sınırlıydı ve ülke adeta kuşatma altındaydı. Buna rağmen disiplinli ordu yapısı, hızlı manevra kabiliyeti ve Friedrich'in askeri dehası sayesinde Prusya ayakta kalmayı başardı. Bu durum, Avrupa'da güç algısını kökten değiştirdi. Prusya artık küçük bir krallık değil, büyük bir askeri güç olarak kabul ediliyordu. Bu kabul, ileride Alman devletleri etrafında birleşecek yeni bir siyasi merkezin doğmasına zemin hazırladı. Avusturya açı. Sından savaş büyük bir hayal kırıklığıydı. Silezya'yı geri alma hedefi başarısız oldu ve Habsburg monarşisi, Orta Avrupa'daki mutlak üstünlüğünü fiilen kaybetti. Bu zayıflama, Avusturya'nın 19. yüzyılda yaşadığı siyasi ve askeri gerilemenin erken bir işaretiydi. Fransa ise, Avrupa'da Prusya'yı dize getiremese bile asıl darbeyi denizlerde ve sömürgelerde aldı. Britanya donanması, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar deniz üstünlüğünü ele geçirdi. Bu üstünlük, Fransa'nın sömürgelerine asker ve malzeme göndermesini neredeyse imkansız hale getirdi. Kara savaşlarında denge sağlansa bile, küresel ölçekte Fransa adım adım geri çekiliyordu. Kuzey Amerika cephesinde savaş, Fransız ve yerli savaşı olarak bilinen çatışmalarla şekillendi. Britanya kolonileri ve Fransız yerleşimleri, kıta üzerinde doğrudan karşı karşıya geldi. Sonuç son derece belirleyiciydi. Fransa, Kanada'daki tüm topraklarını Britanya'ya bırakmak zorunda kaldı. Böylece Kuzey Amerika'da Fransa'nın askeri ve siyasi varlığı neredeyse tamamen sona erdi. Britanya, kıtanın tartışmasız hakimi haline geldi. Ancak bu zafer, Britanya için beklenmedik bir sonuç doğurdu. Savaş son derece pahalıydı ve Londra yönetimi büyük borç altına girmişti. Bu borçları kapatmanın yolu, Amerikan kolonilerinden daha fazla vergi almaktan geçiyordu. Damga yasası, şeker yasası ve benzeri düzenlemeler, kolonilerde ciddi bir öfke yarattı. Koloniler, Britanya'nın askeri koruması karşılığında bu vergileri ödemek zorunda bırakıldıklarını düşünüyordu. Ancak Fransız tehdidi ortadan kalktığı için bu korumanın artık gereksiz olduğunu savunuyorlardı. İşte bu psikolojik kopuş, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın temelini oluşturdu. Yani 7 Yıl Savaşı, dolaylı biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşunu hazırladı. Karayipler'de savaşın merkezinde Şeker Adaları vardı. Şeker, 18. yüzyılın en değerli ticari ürünlerinden biriydi ve bu adalar inanılmaz bir ekonomik güç anlamına geliyordu.
Britanya, birçok stratejik adayı ele geçirerek küresel ticaretteki hakimiyetini pekiştirdi. Bu hakimiyet, köle ticaretini de kapsıyordu. Atlantik köle ticareti, savaş sonrası dönemde daha sistematik ve geniş çaplı hale geldi. Bu da hem Afrika kıtasında hem de Amerika'daki toplumsal yapılar üzerinde kalıcı izler bıraktı. Hindistan cephesi, savaşın belki de en uzun vadeli sonuçlarını doğurduğu alan oldu. Britanya ve Fransa, Hindistan'da yerel prenslikler üzerinden nüfuz mücadelesi yürütüyordu. Savaş sırasında Fransız askeri ve mali desteğinin kesilmesi, Britanya Doğu Hindistan şirketini rakipsiz hale getirdi. Bu şirket, yalnızca ticaret yapan bir kurum olmaktan çıkıp filan devlet gibi davranmaya başladı. Vergi topladı, ordular kurdu ve toprak yönetti. 7 Yıl Savaşı'nın ardından Hindistan'da Fransız etkisi büyük ölçüde sona erdi ve Britanya, alt kıtada siyasi hakimiyet kurma yoluna girdi. Bu süreç, 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nun en değerli parçası olan Hindistan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Afrika kıyılarında da ticaret merkezleri el değiştirdi. Altın, fil dişi ve köle ticareti üzerindeki kontrol, Britanya lehine genişledi. Bu durum, Avrupa'nın Afrika üzerindeki ekonomik ilgisini daha da artırdı ve ileride yaşanacak sömürgecilik yarışının altyapısını oluşturdu. Savaşın belki de en sarsıcı etkilerinden biri Fransa'da ortaya çıktı. Yenilgi, yalnızca askeri değil, mali bir felaketti. Sömürgelerin kaybı, ticaret gelirlerinin azalması ve artan borçlar, Fransız monarşisini derin bir krize sürükledi. Devlet, vergileri artırmaya çalıştı ancak bu yükü taşıyan halk, zaten ekonomik baskı altındaydı. Bu mali kriz, 1789'da patlak veren Fransız devriminin en önemli nedenlerinden biri haline geldi. Dolayısıyla 7 Yıl Savaşı, mutlak monarşilerin yıkılış sürecini hızlandıran görünmez bir tetikleyici oldu. Rusya açısından savaş, Avrupa siyasetindeki ağırlığını artırdı. Her ne kadar savaşın sonunda belirleyici kazançlar elde etmese de, Rus ordusunun Avrupa'nın kalbine kadar ilerleyebilmesi, Rusya'nın artık göz ardı edilemeyecek bir güç olduğunu gösterdi. Bu durum, 19. yüzyıl boyunca sürecek olan Rus yayılmacılığın psikolojik temelini oluşturdu. İspanya'nın savaşa sonradan dahil olması ise pahalıya mal oldu. Florida'yı Britanya'ya kaptırdı ve denizlerdeki zayıflığını bir kez daha ortaya koydu. Bu kayıplar, İspanyol İmparatorluğu'nun uzun vadeli gerilemesinin hızlanmasına katkı sağladı. Osmanlı İmparatorluğu savaşa doğrudan katılmadı, ancak sonuçlarını yakından hissetti. Avrupa'daki güç dengelerinin değişmesi, Osmanlı diplomasisini yeni ittifak arayışlarına yöneltti. Rusya'nın yükselişi, Avusturya'nın zayıflaması ve Britanya'nın küresel üstünlüğü, Osmanlı'nın denge siyaseti yürütmesini zorunlu hale getirdi. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın Avrupa'yı daha yakından izlemeye başlamasında, 7 Yıl Savaşı sonrası oluşan bu yeni düzenin büyük payı vardı. Sonuç olarak 7 Yıl Savaşı, yalnızca 7 yıl süren bir çatışma değil, modern dünyanın siyasi, ekonomik ve ideolojik temellerini atan bir dönüm noktasıydı. Amerika'nın bağımsızlığına, Britanya İmparatorluğu'nun küresel hakimiyetine, Fransız devrimine ve Almanya'nın yükselişine giden yollar, bu savaşın ardından açıldı. Haritalar değişti ama asıl değişen şey, dünyanın artık yerel savaşlarla değil, küresel sonuçlar doğuran çatışmalarla şekilleneceğiydi.